Milattan önce 700-300 yılları arasında Batı Anadolu topraklarında yaşamış olan Lidya uygarlığı tarihin önemli medeniyetlerindendir. Yaşadığı dönemin çok ilerisinde olan Lidya uygarlığı bugün bile kullandığımız parayı ilk kez bulan ve kullanan medeniyet olarak bilinmektedir. Tarihte parayı icat eden, basan ve ilk kez değer karşılığı ödeme aracı olarak kullanan Lidya uygarlığının başkenti Sardes antik kentidir. Günümüzde Manisa ilinin Salihli ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Burası paranın doğduğu kent olarak bilinir. Lidyalılar ticaret ile uğraşan bir medeniyetti. Ticaret yaptıklarından dolayı değiş tokuş ve takas yapabilmek için kullanabilecekleri standart bir araca ihtiyaçları vardı. Lidya uygarlığının kurulu olduğu bölgede zengin altın ve gümüş madenleri vardı. Böylece altın ve gümüşü kullanarak ilk parayı icat ettiler. İlk Lidya sikkeleri gümüş ve altının karışımından yapılmıştır. Sonrasında sikkeler altın ve gümüş olarak ayrı ayrı basılmıştır. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Lidyalılar para olarak altını kullanmayı tercih etmişti. Aradan onca yıl ve çağ geçmesine rağmen bugün halen altın para olarak kullanılmaktadır. Özelliklerinden dolayı kendisine alternatif olabilecek gümüşten çok daha fazla tercih edilmektedir. Yaşadığımız çağda günlük hayatta bir şeyler alırken genellikle altın kullanmayız. Ama sağlam para olması ve değerini hiç kaybetmemesinden dolayı altını özenle saklar ve yatırım aracı olarak tercih ederiz. Peki altının ne gibi bir özelliği var da teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen hiçbir madde ya da element altının yerini alamıyor? Bu soruya cevap vermeye periyodik tabloya bakarak başlayalım. Periyodik tablo dünyada bulunan tüm elementleri ve özelliklerini bir arada görmemizi sağlar. Elementleri birbirleriyle karşılaştırdığımızda para olarak kullanabileceğimiz en sağlam elementin altın olduğunu, altından sonra da gümüş olabileceğini görürüz. Diğer elementlerin para olarak kullanılması pek mümkün ve işlevsel değildir. Çok değerli ve önemli elementler vardır ama bunlar para olarak kullanılamaz. Dünyadaki elementlerin bir kısmı sıvı, bir kısmı gazdır. Dolayısıyla bu maddeleri elimizde tutamayız. Para olarak kullanabileceğimiz maddenin katı olması gerekir. Periyodik cetvelde yer alan katı maddelerin hepsinin en azından olumsuz bir özelliği vardır. Örneğin paslanmak, eskimek gibi. Fakat altının hiçbir negatif özelliği yoktur. Altın hiçbir zaman paslanmaz, eskimez, buharlaşıp yok olmaz. Kolayca istenilen her kalıba sokulabilir. İhtişamlı ve parlak görünüşüyle insanları büyüler. En önemlisi dünyada çok sınırlı miktarda altın vardır. Altını kağıt para gibi basıp çoğaltamayız. Saf element olduğu için farklı maddeleri karıştırarak altını elde edemeyiz. Bütün eşsiz özellikleriyle altın, insanlık tarihinde paranın icadından beri her uygarlıkta tercih edilen sağlam para olmuştur. Altın her zaman değerli ve talep gören bir elementtir. Tüm dünyada geçerlidir. Devletlerde yaşanan ekonomik sıkıntılarda, parasal bozulmalarda altına talep artmış ve altın her zaman değerlenmiştir. Günümüzde dünya genelinde yaşanan olaylar sonucunda altının değeri artmaya devam etmektedir. Altının değeri bazı dönemlerde düşüyor gibi görünse de uzun vadede baktığımızda altının her zaman daha da değerlendiğini görürüz. Altın sahip olduğu özelliklerle ve hiçbir türlü alternatifinin olmamasıyla tüm dünyada tarih boyunca hep değerli ve kıymetli, sağlam para olmuştur ve gelecekte de her zaman değerli olacaktır.